Herkese selam. Arkadaşlar bayram tatili için bir yolculuğa çıkacağız. Kamp falan yaparak arabanın Tesla'nın içerisinde kalacağım. 3-4 gün falan planlıyorum. Aslında çok böyle belirli bir rotam yok. Yani gideceğim yerler Antalya, Ege taraflarını düşünüyorum ama yolda değişebilir. Hiçbir şekilde bir rota oluşturmuyorum. Rotam ülkenin sol tarafına doğru gitmek. Arabanın arkasına bütün kamp malzemelerini aldım. Çadırı da koydum ama çadırda kalmayacağım, yani Tesla'da kalırım. Bakalım artık yol bizi nereye götürürse oraya gideceğiz. %71 şarjla yola çıkacağım. Arabayı fullleyemedim. Bakın böyle dolu ama asıl bomba burada. Burası tamamen dolu. Bayram yolculuğuna normalde %100 şarjla çıkmak lazım ama artık yapacak bir şey yok. Ben bu kadar şarj ettim, kullandım çünkü bugün. Önemli değil. Hazır mısın yolculuğa? Hazırım. Arkadaşlar video çekecek diye beni 5 saat hazır mısın? Bekletiyor. Gördüğünüz gibi bu kampta yine 2 kişiyiz. Tek kişi değiliz. Yola çıkıyoruz. Böyle bir sonraki şarj istasyonuna kadar şey yapacağım. Yani bu aslında bir yol videosundan çok kamp videosu. O yüzden böyle yok tüketim şöyle oldu, yok bilmem ne. Onu geçiyoruz. Şu an tamamen macera videosu çekiyoruz yani. Araba sürüş öyle bir şey yok. Arkadaşlar şu an Adana'ya geldik. %70 şarjla çıkmıştım. Daha hiçbir şekilde şarj falan yapmadım. Adana'yı da geçiyorum. Turgo kovalıyorum aslında. Çünkü Turgo'larda indirim var %50. 4 lira mı ne geliyor yani, bayağı uyguna geliyor. Diğerleri 8-9 lirayken Turgo 4 lira yani. O yüzden Turgo'yu kovalayacağız bu seyahatte. Şimdi İpek Yolu tesislerine giriyoruz, bakalım. Sürpriz olacak. Belki de boştur, bilemiyoruz. Bir tane TOG var. Allah Allah, diğeri boş mu? Boşsa kafayı yerim şu an. Mükemmel olur. Arkadaşlar Turgo'ya taktım da Turgo'da indirim bugün değilmiş ya. 00'da başlıyormuş gece. Neyse artık bulursak o saatlerde o zaman takarız. %88 şarjla çıktım. Normalde beklememe gerek yoktu %80'den sonra da. Bir tane abimiz vardı böyle. Onunla muhabbet ede zaman uzadı gitti. Alanya'ya tek şarjla gidebileceğimizi söylüyor bu şekilde. Ama ben bakacağım duruma göre, yani keyfim nasıl isterse. Yemek molası verdik ufaktan. Tantunici'de durduk. Mersin'de doğal olarak tantuni yiyoruz yani. On numara tantuni ya. Şimdi saat artık 12 falan oldu. Biraz %10 falan böyle bir uykuluk şarj alayım dedim. Araba %30'du. Klimayı kullanacağımız için %10 falan bir şarj olsun. Şimdi bu eşyaları bir yerine yerleştirdim. Şimdi bu kompresörü ilk defa kullanacağım. Normalde pompayla şişiriyordum ama çok zor oluyordu. Bu çok 5 dakikada falan şişirir diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi yatağı kurduk. İçine geçtik arabanın. Şarjımız %41. Bakalım sabah uyandığımızda kaç olacak. Klima 24 dereceyle çalışıyor. Bakalım. Herkese iyi geceler. Günaydın. Saat 8. Güzel bir sabaha uyandık. %30 şarjımız, %10 harcamışız. Yani hava, arabanın içi buz gibi. Hatta bir yere üşüdüm yani, 22'den 23'e çıkarttım. Konforlu bir uyku çektik. Ay, arabayı gölgeye koysak iyi olurdu da dün tabi öyle direkt ilk bulduğumuz yerde uyuyunca araba güneşte kalmış oldu. Şöyle bir manzaramız var. Bu daha bir hoş oldu yani. Güzel bir manzara verdi bize. Şimdi yakınlarda bir tık daha gölge bir yer bulursam orada kabini açarız. Kabinde üstümüzü başımızı falan düzeltiriz. Arkadaşlar gölge bulmaya böyle gidiyoruz şu an. Pınar arkada uyuyarak gidiyor. Nasıl hissediyorsun? Rahat mı? Çok değişik. Tesla karavan.
Arkadaşlar indirimli Turgo'yu buldum. 3 lira 90 kuruş. Mis gibi şarjımızı yapıyoruz şu an. Turgo'dan %82 ile çıktık. Şimdi Alanya'ya doğru, Antalya'ya doğru, Kaş'a doğru, artık o taraflarda ne varsa oraya doğru gidiyoruz. Tam yarım saat şarj etmişiz. %50'lik bir şarj almışız, deponun %50'si kadar. Toplamda da 175 lira tutmuş. Aşırı iyi yani. Herkes bu Antalya'nın yollarını söyler, korkar ama ben bir araba ve motosiklet sever olarak bayılıyorum şu yollara ya. Virajlarının güzelliğine bakın şuranın. Vallahi camları açtım, mis gibi havayı çeke gidiyorum. Bir yanda deniz, bir yanda dağ. Harika ya. Gerçek yolculuk severler bu yolun değerini gerçekten iyi bilir yani. Ama yolculuğu bir yük olarak görenler, yolculuktan zevk almasını bilmeyenler ise bu yolu amelelik olarak görür. Sanki basa böyle yolu bitirmek bir şeymiş gibi. Yani ne bileyim, böyle geze gidiyorsun ya, acelen yok yani. Bir de en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Mesela bu yollar çok virajlı ve ben bu yolları hani ezbere bilmiyorum ya. Mesela bu haritadan bakıyorum ki yol virajlı. Aa diyorum, tamam yol virajlı, ona göre önceden frenlerimi yapıyorum. Mesela bakın buradaki virajlara göre bir arabada en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de şu harita olabilir yani. Arkadaşlar şimdi Manavgat'tayız. Ben bu arada güzel bir güncelleme yapacağım. Ortalama tüketimlerimi size göstereyim. Evden çıktığımızdan beri 589 kilometre yapmışız. 16.8 ortalamamız var bu 589'da. Turgo'dan indirimli şarjlar yaparak şu anda 1.6 litre yakıt tüketiyoruz 100 kilometrede. Hesap ettiğiniz zaman ona denk geliyor. Yani benzinli bir araba olduğunu düşünelim Tesla'nın. 1.6 litreye 100 kilometre gidiyoruz. 63 liraya yani Turgo sayesinde. Turgo'ya buradan çok selamlarımı iletiyorum. Cansınız ya. Antalya'da şimdi yemek yiyecek bir yerlere geldik. Her yer kapalı ama ya, bayramından dolayı herhalde. Aslı gitmek istediğimiz yerler vardı, oralar kapalıydı. Neyse biz de Big Chef'e geldik. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisi burası. O zaman şimdi Turgo'ya mı gidiyoruz yoksa kahve içmeye mi? Şarja gidelim bence. Tamam, aynen. hadi şarja. Turgo'ya gidiyoruz. Sen gelmiyor musun? Yok, gelmiyorum. Antalya'da AVM'deki Turgo'da arabayı %98'e kadar şarj ettim. 215 lira mı? 245 lira falan tuttu. Şimdi istikamet Kaş. Kaç kilometre? 185 kilometre diyor. 2 saat, 3 saat yolumuz var. Güzel, yavaş gideriz. Tam alışverişini yaptık. Biraz su oldu. Tam bagaj da doluymuş. Neyse bunları yerleştireceğiz artık bir şekilde. Adrasan'da artık bir gece kalmayı düşünüyoruz. Şimdi güzel bir kamp yeri arayacağız burada. Böyle denizi görecek şekilde, üzerimizde ağaçların olduğu falan bir yer bulursak mükemmel olur. Arkadaşlar Adrasan'a geldik. Böyle otopark gibi bir yer var. Buraya park ettim arabayı. Zaten içerisinde uyuyacağız ve manzaramız da şu şekilde. Mükemmel bir manzaramız var. Çok güzel olacak inşallah burası. Biri gelip bir şey demezse işte burada uyumazsınız falan, bir problem olmaz. Ama sanmıyorum ya, otopark burası. Biz her türlü arabayı park edebiliriz yani. Sonunda oturabildik ya. Artık birazcık dinlenme zamanı. Dünden beri yollardayız.
Deniz şortumu giydim. Bu soyma kabinini yeni aldım. Sırf böyle denize falan girmeden önce mayayı falan giymek için, işte her türlü üstümüz başımız giymek için işe yarıyor yani. Denize gireceğim şimdi, bir bakalım tadı nasılmış, hadi de sonra. Ben burada sıcakta yanayım öleyim. Pınar Hanım da burada klimalı ortamda uyusun. Kaş'a doğru yola çıkacağız. Yatağı falan toplayalım, birazdan çıkarız. Bunu böyle topluyorum. Fazla da şey yapmıyorum, hatta biraz silkelerim gerçi. Böyle kıvırıyorum, burada bırakıyorum. Bugün kamp modu da %15 harcamış. Şarjımız %63'e düşmüş. Yol üstünde Limra Antik Kenti'ne uğradık. Millet burada suya giriyor antik eserlerin içerisinde. Mayom olsa ben de girerdim valla. Buralar eskiden yolmuş, sonra sular yükseldince yol böyle su yolu gibi bir şey olmuş. Yalnız bu Antalya'dan Kaş'a giderkenki yollar aşırı güzelmiş ya. Virajlar falan. Bayıldım yani bu yola. Şuranın güzelliğine bak. Yol üstünde Mira Antik Kenti vardı. Oraya uğradık. Burasını hep videolarda, fotoğraflarda görüyordum. Çok güzel bir yer. Burada antik tiyatro çıktı karşımıza. Ben hiç bakmamıştım burada böyle bir şeyin olduğunu. Bir anda görünce kafayı yedim. Çok güzeldi ama. Buranın en ünlü yeri bu anıt mezarlar. Mira'nın simgesi. Çok güzel durumda bu arada. Kaş'a giriş yaptık. Kaş gerçekten güzel bir yermiş ya. Şu an gördüğüm kadarıyla. Arkadaşlar sabahtan beri hiçbir şey yemedik. Kaş'a geldik, ilk yaptığımız şey bir yer bulup yemeğe oturmak. Direkt oturduk, böyle 5 dakika içinde falan bütün tabakları yedik. Şimdi işte biraz dinleniyoruz yani, yorulduk. Manzaramız da bu şekilde. Kaş'ta canımız dondurma çekti. Bir baktık Kaş hazır ney dondurmaydı? Tava dondurma. Tava dondurma diye bir şey gördük. Aşırı güzel tadı. Öyle bir şey ki her yediğimde böyle değişik duygular hissediyorum. Tadı çok iyi. Nasıl böyle İçindekileri söylerim. bildiğin soğuk waffle gibi bir şey. Çilek, ananas var içinde. Bunları aldı böyle kıydı. Muz, Nutella. Aksines waffle'ın dondurma hali ama aşırı güzel. Lütfen. Pınar şimdi bir dondurmacı buldu, oraya girdi. Nasıl bir şey yapıyor ki burası? Buradan meyve, nar portakalcım bir ekşi bir şey istedi canım. Damla sakızı galiba. Nasıl? Nar portakalı beğendim. Şeyi daha yemedim. Güzel ama tam nar. Ben Hindistan cevizine bayıldım, çok iyi. Bir tane daha ondan kekik alırız. Yok, abartmaya gerek yok. Artık daha böyle farklı bir tat bulursa bunu deneriz. Kaş'ta bile kaya mezarları devam ediyor yukarıda. Şurada kaya mezarları var. Kamerada tam belli olmuyor ama. Buradan çıktık. Ölüdeniz Fethiye'ye doğru gidiyoruz. Vallahi biz cennette yaşıyormuşuz ha, haberimiz yokmuş. Ülkenin değerini bilmek lazımmış. Gerçekten güzel. Boşuna değil yani. Bunca tatava. Arkadaşlar yol üstünde Patara'ya geldik. Dedik bir denize girelim burada. Patara'da gün batımını yakaladık. Güzel oldu. Kum var ya, aşırı güzel şu an. Patara. Ölüdeniz Fethiye tarafına doğru giderken navigasyon bizi böyle bir tepelik bir yola soktu. Yani kendi bir yola soktu ama biz onun tepelik olduğunu bilmiyorduk.
Neyse. Biz böyle ilerledik. Sonra baktım ya acaba dedim biz neredeyiz rakım olarak. Sonra rakımı bir ölçtüm. 700 metre rakıma çıkmışız. Bir dağın tepesine çıkmışız. Neyse. Sonra bir baktım burada çok garip bir mekan var. Buraya mekana girdik. Mekan da böyle. Burası uçurum. Bir de 700 rakıma biz elektrikli arabayla çıkıyoruz ve şarj seviyemiz %21 falan herhalde şu an. 21 olmadı. Yola çıktığımızda %30'du. Hani yol ıssız, sağda solda hiçbir şey yok. Biz dağın tepesine çıkıyoruz. Yani bizdeki cesarete bak yani. Ama bilmiyorduk yani. Ben sanıyorum düz yol gideceğiz. Neyse artık ama şimdi Ölüdeniz'e %17 ile falan varacağımızı söylüyor. Problem yok yani. Yokuş ineceğiz zaten, orada şarj olur. Arkadaşlar herkese günaydın. Dün bu Zest'e bağlı bir şekilde uyuduk. Hem bu şekilde kamp modu enerjimizi de tüketmemiş oldu. Sabaha kadar %80 olacak şekilde ayarladım Zest'i. O şekilde şarj ettik. Şimdi güzergahımız belli değil. Arabayla çıktık bakalım. Güzel bir plajı, güzel bir yemek yeri, bir şey görürsek dururuz artık. Şimdi topladık her yeri. Tertemiz gözüküyor. Ama tipimiz biraz kötü tabii. Biz dün şuradaki tepelerden aşağı indik. Bizler giderken dedik ki bir sahil tarafına bakalım. Sonra baktık millet sıra bekliyor. Ölüdeniz'in ünlü beach'ine gitmek için sıra bekliyorlarmış arabayla falan. 300 lira verdik, içeri girdik işte. Şimdi Ölüdeniz'in bir sahiline bakacağız, beach'ine. Güzel bir yer diye biliyorum ben burayı. Tamamen plansızdı yani. Arkadaşlar içeride Starbucks bile var ya. 10 numara yermiş burası ya. Ben dedim. Sabaha kadar buradayız bugün. Tam Fethiye'ye doğru gidiyorduk. Bir baktım teleferikler var böyle. Aşağıda gördüm. Bunlara binelim dedik. Gayet iyi arkadaşlar. Baksana ne kadar yükseğe çıktığımıza. Evet. Ta şuraya kadar. Bir şey diyeceğim mi? Biz arabayla çıktık zaten oralara. Çıktık da teleferikle de çıkalım. Diye bak. Biz az önce şurada denize giriyorduk. Millet buradan aşağıya atlıyor. Benim bunu yapmaya yemez ya. Cesaretli bir insanım ama bunu da yemez yani. Birkaç tanıdığım var, bunu yaparken sakatlandılar. Kimisi sakat kaldı, kimisinin kafasında iz oldu falan. Çok iyi. Yükseklik korkum var, neresi iyi? Vallahi bayağı iyi. Şu an şunların üzerinden geçeceğiz. Allah sabrını vermiyor. İnşallah biz geçerken birisi havalanır. Bismillahirrahmanirrahim. Çok korkuyorum. Aha bir tanesi havalanıyor. Bak bak. Düştü ha yaparken. Ay elimden telefonu düşüreceğim sanıyorum şu an. Tırmandık. Artık bu son teleferikler aşırı zevkliydi. Harbiden keyfi o ama yani buradaki teleferik. Şu an dönüşe bindik. Çok fena bir manzara var. Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Beni kaç metre yukarılara çıkarttılar. Bağır biraz. Ödüm patlıyor, çok korkuyorum. Yükseklik korkum var. Ve yani manzaram çok kötü şu an, bu kadar. Ben korkuyorum ya, sen de mi korkuyorsun? Hayır ben korkmuyorum. Duydun mu? Şunu bir açsam var ya, görürsün. Şu sol taraf fena ya. Bindiğim en güzel teleferiklerden bir tanesi. Ama bu yani. O kabinde değil. Bu güzel. Bak nasıl havalanıyor.
Uç. Road to Bodrum. Arkadaşlar dün gece Bodrum'a vardık. Yalıkavak'ta uyuduk. Bugün de Bodrum merkezdeyiz. Bodrum beklentilerimin altında bu arada. Ben daha böyle güzel bir yer bekliyordum ama şu ana kadar biraz beklentilerimin altında yani. Gidelim yapardık sahneyi. Yok önemli değil yani. Belki elini falan yapardım. Sen şapkanı aldığımız şapkayı. Ney markası? Jacqueline. Ne? Jacqueline Mus. Seninki. Valla ben hiç öyle bir marka görmedim. Aslında nazar boncuğu iyi değil diyorlar ama. Nazar boncuğu nazar. Yalıkavak Marina burası şu an. Başka bir şey Arkadaşlar günaydın. Bugün Tesla ile Adrasan, Anamur, Adrasan, Ölüdeniz, Bodrum mu? 4. uyuşumuz mu bugün? Tesla ile 5. günkü uyuşumuzu yaptık. Her gün ayrı ayrı böyle uyuyup uyandığımız işte hazırlık yaptığımızı çekmiyorum. Böyle burayı indirip hazırlığımızı yapıyoruz, sonra geri topluyoruz. Bugün artık Bodrum'da birkaç saat daha takılacağız, ondan sonra dönüş yoluna çıkacağız. Konya'da bir mola vereceğim büyük ihtimalle. Konya'da bir iyi uyuyacağız gibi ya. O taraflarda, hani tam Konya'da olmasa da. Sonra oradan da İskenderun'a doğru yola devam edeceğim. Neydi bu kahvaltının adı? Kuytu Bahçe. Kuytu Bahçe. Nasıl kahvaltı, beğendin mi? Daha yemedim ama. Bence göz doyurucu. Güzel, sunum falan iyi yani. Gitmeden önce bir Bodrum Kalesi'ni ziyaret ettik. Artık yavaştan Konya'ya doğru, İskenderun'a doğru döneceğiz. Bodrum bizim zirvemizdi. Buradan artık geri dönüş yoluna geçiyorum. Bodrum'da bir tane güzel otopark buldum, böyle okul ama otoparka çevirmişler falan. Çok güzel bir yer. Buraya hep 2 gündür buraya park ediyorum arabayı merkeze geldiğim zaman. Konya'ya yol tarifi aldım. 625 kilometre diyor ve 8 saat sürecek diyor. 9 saat, 8 saat şarjlarla beraber falan. Bu arada Bodrum'da hava 35 derece ama hissedilen 40 falan. Az bir sıcak var. Bakın güneş de tam şurada tepede. Ama rahatsız etmiyor. Cam işini çok güzel yapıyor. Bu cam yani güneşi geçirmiyor gerçekten. Bakın ben mesela şu an güneşin altındayım ama öyle bir gölgelikteyim yani, hiçbir problem yok. Otopilot ne zaman lazım olur? Otopilotun avantajı işte, ne yapalım yani. Bodrum'dan sonra Denizli'de Shell istasyonlarında Turgo vardı. Burada bir şarj molası verdik. 180 kW'la şu an tam olarak şarj oluyor arabam, çok iyi. Arkadaşlar inanılmaz bir manzara buldum ya bu yol üzerinde. Bayıldım ya. Şöyle oturup kenara çekip bakıyorum manzaraya resmen. Ve Akşehir'de Turgo'ya vardık. Denizli'den %84 ile çıkmıştık hatırlarsanız. Ondan beri 288 kilometre yol yapmışız. Çok güzel bir menzil yaptık ya gerçekten. Bakın ta buradan çıktık. Buradan buraya %84'ten %14'e, yani %70 şarjla biz 288 kilometre gittik. Mükemmel. Şimdi Konya'ya vardık. Bugün burada son
Arabada uyuşumuzu yapacağız bugün bu gezde. Sabah erkenden de havaalanına gideceğiz. İyi geceler. Arkadaşlar günaydın. Pınar'ı havaalanına bıraktım Konya'ya. Ben de şimdi Hatay, İskenderun'a, Erzin'e doğru dönüyorum. Konya bayağı serin bu arada. Yazın sabahları serin oluyormuş, onu görmüş olduk. Saat 7 şu an. Bakalım 12 gibi varırsın diye İskenderun'a. Erzin'e daha doğrusu. Arkadaşlar yolda Turgo gördüm. Bir lavaboya geçene kadar, su falan alana kadar şarj edeyim dedim. Burası Karapınar. 10 dakika şarj attım, devam ediyorum. Hazır bu Konya yolu böyle dümdüz giderken, çok da fazla hızlı gidemezken radarlardan dolayı 110'la giderken bir seyahat özeti yapalım. Artık bugün bu yolu bitiriyorum. Artık arabanın içerisinde uyumayacağım. Bugün yatağımda uyuyacağım. Neleri sevdim, neler güzeldi. Birincisi, bayramda elektrikli arabalar yolda kalacak, sıra bekleyecek falan. Ya bir kere sıra beklemedim. Bir kere şarjlarda bir sorun yaşamadım. Zaten ben hiçbir şekilde gittiğim bir DC şarjda böyle işte çalıştıramama gibi bir sorun hiç yaşamadım zaten. Mükemmeldi o konuda. Anamur'da bir gün kaldık, Adrasan'da bir gün kaldık. Ölüdeniz'de bir gün kaldık. Bodrum'da 2 gün kaldık. Ben deliksiz uyku çektim yani, her defasında deliksiz. Gece birkaç kere uyanıyordum. Onda da mesela klima çok soğuk olursa işte onu yükseltiyordum, alçaltıyordum falan. Yani ondan yana hiçbir problem yoktu. Yatağımız yeterince rahat. Şişme yatak biraz daha böyle zor oluyor aslında. Minder olsa daha güzel ama şişme yatağında kendi avantajları var. Katlayıp koyuyorsunuz bir kenara. O zaman rahat rahat yer kalabiliyor başka şeylere. 2288 kilometre yol yapmışız bu 5-6 günde. Hala da devam ediyoruz yol yapmaya. Yakıt ortalamamız mükemmel, 17.1. Yani çok uygun fiyatlara seyahat ettik gerçekten. Normal bir arabanın 6.000 liraya gideceği yere biz 2.000 liraya falan gittik yani. Zaten Turgo'nun ucuz şarjları mükemmeldi. O bizim çok avantajımıza yaradı. Valla devam edeceğim yani bu kamplı yolculuğa, uzun yolculuklara. Çünkü gerçekten çok zevk aldım. Ve yani araba sürüş tarzım hiç normal bir araba kullanır gibiydi. Hiç öyle elektrikli diye kasmadım yani. Yeri geldi %5 şarjlara mı düşmedik? Yeri geldi dağın tepesinde %10 şarjlarda mı kalmadık? Yani maceralıydı, güzeldi. Tabii ki dağın tepesinde %10 şarj kaldığında bir diyorsunuz ulan acaba diyorsun sıkıntı olacak mı, ama bilgisayarın ekranında gösterdiği şeye güveniyoruz yani. Güvendiğimiz sürece bir problem olmuyor. Adana'dan geçerken dayanamadım. Adana kebap yedim yani. 6 gündür çok özlemiştim ya. Yani yine bir şeyler yiyorduk ama bu kadar da Adana kebap güzelliğini verecek bir şey yiyemedim yani. Maalesef. Arkadaşlar artık yolculuğumuz tamamlandı. 2546 kilometre yapmışım. En sonki ortalamalarımız bu şekilde. Bakın 17.2, 2547 kilometrenin ortalaması. En son Adana'dan gelirken de 140 ile falan geldim. Basa basa. 2600 kilometrenin ve 6 günün özeti de bu şekilde. Arabanın her bir tozunun, her bir kirinin bir hikayesi var. Yolda toz mu yemedi, çamur mu yemedi, yağmur mu yemedi? Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.